Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size Zorba'nın hikayesini anlatacağız. Tabii hikayeyi anlatmak için önce sahipleriyle buluştuk. Şu an sol yanımda Özgür Bey, sağ yanımda Natalya Hanım var, şeyin sahipleri. Zorba'nın hikayesini önce onlardan dinleyeceğiz. Şimdi ilk sorumu sormak istiyorum Özgür Bey'e. Zorba nasıl bir köpek? Zorba aslında şu anda Zorba 3. Zorba. Bizde bir sürü Zorba vardı. Zorba ismi ilk köpeğimizde olduğu için bir sonraki köpek diş sürtüşmesi olacağından dolayı Zorba 1, 2, 3, 5, 10 gideceğiz artık ömrümüz yettiği Padişah kadar. isimleri. Gideceğiz artık yani kaçıncı olacağını bilmiyorum. Tabii ismi aynı olacağı için karakteri de aynı olacağı anlamına gelmiyor. Tamamen genetik de olsa kısmen biz onlara benziyoruz. Onlar bize benziyor. Arayı tutturmaya çalışıyoruz işte. Çok doğru. Onun dışında Zorba'nın bir önceki Zorba'yı zaten eğitimin de katkılarından dolayı biliyorsunuz. Evet. Evdeki Zorba sahadaki Zorba değil zaten. Yani birçok insan evde görünce Zorba'yı sahada öyle olacağını zannediyor ama sağ başka bir şey. Zaman zaman ben de tanıyamıyorum Zorba'yı sahada nasıl olacağını. Arayı dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Yani o bize alışıyor, biz de ona alışıyoruz. Yani aslında ben şimdi tabii soruyu soracaksın da yani kim Zorba'nın sahibi? Zorba'nın sahibi hanım. Çünkü o daha çok çalışıyor. Tabii o eğitiyor zaten. Sahada da her şeyde o eğitiyor. Tabii terlik eğitimi var mı evde? Aslında var kısmen yani. Ayağımı terliği alacak gibi oluyorum. Zorba şöyle gidiyor, koltuğa yatıyor. Hemen şöyle bakıyor bana. O yüzden acaba şeyi düşünüyorum. Zaman zaman konuşurken aklıma geldi. Acaba eşim Zorba'ya ısırık komutunu bana dese acaba Zorba ısırır mı? Zor soru. Zor soru denesek mi diyeceğim ama pek... Tabii denememek lazım. Denememek lazım. Valla onu artık eşim söyleyecek herhalde. O biliyor. Zorba bu bir araba gibidir, bir araç gibidir. Evet. Kapasitesini kullanman lazım. Kullanmadığın arabayı bilemezsin ne olacağını. Başta ne geleceğini de bilemezsin aslında. Bu kaçıncı Doberman? Saymadım ama yani kaç? 6, 7, 8, 9. Herhalde 6 ya da 7. oluyor. 6. Doberman'ımız. Birinci, ikinci ve üçüncü Zorba arasındaki farkları aslında dinlemek isteriz. Çünkü Benim için fazla fark da yok açıkçası. Yani fazla fark yok deyince yani bizim çocuklarımız evde nasıl davranıyorlarsa hepsi aynı davranıyorlar. ama sahadaki işleri farklıdır. Sahadaki işler farklı. Bu daha istekli, daha heyecanlı, daha hızlı, drive daha yüksek bir köpek. Şimdiki Zorba. Şimdiki Zorba çünkü yani büyük ihtimalle atalardan kaynaklanan, Seceri'den bahsettin ya sen. Evet, Seceri'ye bakmak kesinlikle lazım. genetiğinde oyunculuk olması gerekiyor. Zaten oyun oynaması köpeğin tamamen eğitime çok daha elverişli olmasıdır Tabii. aslında. El Zorba'nın annesi yüksek drive'lı bir köpekti. Babası da Ali Alvaro. Çok iyi bir köpek. IGB 3'e kadar Doğru. sınavları geçti ve gayet güzel eğitimli bir hayvan. Genetik bence. Yani o şöyle diyebiliriz o zaman. Birinci Zorba biraz size tecrübe kazandırdı ama secerili bir köpek olmadığı için bir yere kadar gidilemedi. Sınavlar anlamında söylüyorum. İkinci Zorba şov kanatından geliyordu. O da sınavlarını güzel bir şekilde verdi. Evet. Fakat şimdiki Zorba çok daha üst seviye. Ya, en azından sınavlar Working bazında. Dog deyince şu andaki köpeğimizi söylüyorum. Herkes özgürlüğü başka bir şeylerle karıştırıyor aslında. Evet. İki tane Doberman var şu anda. İkisini de sokakta gezdiremiyoruz. Yani bu neden gezdiremiyoruz? Çünkü başkasının özgürlüğünü kısıtlayacaksın. Tabii. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle Doberman aldığın zaman bir kere eğitim şart. Ondan sonra her istediğin yere gidebileceksin anlamına gelmiyor ki. Çünkü başka birisinin bölgesine gireceksin. Zaten Tabii. köpek alan birisi her köpeğin kendi bölgesi olduğunu bilmesi gerek. O zaman istediğimiz yerde köpekle gezelim, Doberman'ı gezdirelim, herkes köpeğimizi görsün. Evet, şimdi bir bedeli var ama. Ama ülkemizde zaten genel bir köpek kültürü konusunda eksiklik var. Yani biz bunu bilmiyorum belki kaç sene sonra aşacağız. Belki 10 belki 20 sene sonra aşacağız bunu. Ama çok ciddi bir süreç var. Tabii İstanbul'da bu kültür biraz daha oturmuş ama Antalya ya da işte çevre illerde işte İzmir, Ankara gibi illerde biraz daha geriden geliyor. Yani bütün konuşmalarımızı toparlayacak olursak burada bence köpekle sahibinin ritmi çok önemli. Eğer ritimler tutmuyorsa ortaya uyumsuz bir ilişki çıkıyor. Ve iki taraf da birbirinden mutlu olmuyor, memnun olmuyor açıkçası. O yüzden izleyicilerimize de söylüyorum. Köpek alırken mutlaka kendi karakterinizi, yaşam koşullarınızı, hatta bütçenizi bile iyi tahlil edip ona göre bir köpek ırkı seçmenizde fayda var.
Zorba bugün 3 yaşında. Gücünün ve eğitiminin zirvesinde. Tabii bugünlere gelmemizin belli başlı sebepleri var. Yaklaşık 2,5 aylıkken eğitimlerine başladık. O günden bugüne iyi bir seviyeye geldik. Fakat sadece eğitimlere başlamamız bir etken değildi. En önemli etken Zorba'nın seceresiydi bence. Yani genetiği, iyi bir genetiğe sahip. Seceresine baktığımız zaman yaşadığı döneme ya da yaşadığı coğrafyaya damga vurmuş çok iyi köpekler var. Özellikle spor konusunda, köpekli sporlar konusunda. Zorba'da onların genetik mirasını taşıdığı için ortaya böyle bir köpek çıktı. Fakat bu işin yarısı genetikse diğer yarısı da çevresel etmenler. Çevresel etmenlerin içinde neler var? Eğitim, aile fertleri, yaşadığı coğrafya, yaşadığı bölge, çevresel etmenlerin içine giriyor. Zorba çok doğru bir ritimdeydi çevresel etmenler konusunda. Yani sahibin ve yaşadığı coğrafyanın, yaşadığı bölgenin Zorba'nın ritmine çok iyi uyuyordu. Bu sayede ortaya Zorba gibi bir köpek çıktı. Bugün pek çok kişi bize telefon açıyor ya da işte bir şekilde sosyal medyadan bize ulaşıyorlar. Yayınladığımız videoları ya da işte fotoğrafları görüp Zorba gibi bir köpek istediklerini söylüyorlar. Fakat Zorba gibi bir köpek edinmek sadece işte parasını verdik, aldık gibi bir şey değil. Bir kere çok iyi bir genetik mirasa sahip olmalı ve sahibin arzu edilen seviyede olması gerekli. Bugün Zorba'nın bu seviyede olmasının sebebi sahiplerinin birçok Doberman geçmişine sahip olması. Bildiğim kadarıyla 6 tane Doberman beslemişlerdi. Zorba 6.'sı ya da 7.'si olması lazım. O geçmişten köken aldığı için Zorba bu seviyeye gelebildi. Ya da işte eğitmeni olarak benim geldiğim seviye Zorba'yı bu seviyeye çıkartabildi. Eminim bir sonraki köpekte çok daha iyi bir seviyeyi yakalayacağız. O yüzden bu iş biraz birikimli ilerleyen bir şey. En üst basamağa çıkmak için geçmemiz gereken bazı basamaklar var. O sorulara da bu anlamda cevap vermiş olayım. Yani Zorba gibi bir köpeğe sahip olmak parasını verdiğin zaman mümkün. Seceriyi doğru okumayı biliyorsanız eğer, doğru üreticiyle irtibata geçebiliyorsanız eğer. Fakat Zorba gibi bir hale getirmek gerçekten kolay değil. Çünkü belli bir birikim gerekiyor. Bir kere sahipleri eğitmek lazım. Şu an sahipler köpek kültürü konusunda ülkemizde ne yazık ki biraz geriler. O yüzden Zorba gibi bir köpeğe ulaşmak biraz zor. Doğru ritmi yakaladığın zaman köpekle Zorba gibi bir köpeğe ya da daha iyisine ulaşmak da gayet de pekala da mümkün olabiliyor. Zorba güdülerini gerçekten yoğun şekilde yaşayan bir canlı. Bu güdülerin içinde neler var? Av içgüdüsü ve yeme içgüdüsü. Başlıca bunu sayabiliriz ve sinir sistemi de gerçekten iyi seviyede. Aslında Doberman'la ilgili problemler de zaten burada baş gösteriyor. Az önce bahsettiğim gibi güdülerini yoğun yaşayan bir canlı olduğu için yanlış sahiple de buluşunca ortaya uyumsuz bir manzara çıkıyor. Ve geçmişten gelen hani Doberman kötü köpektir algısı var ya, işte o buradan kaynaklanıyor. Yani işte Doberman sahibini yiyen köpek. 7 yaşından sonra beyni büyüyor. Herkese saldırıyor, sahibini falan yiyor gibi söylentilerin çıkış noktası aslında biraz da bu. Uyumsuz sahip, köpeğin güdülerini tatmin edememiş sahip. Ne oluyor? Ortaya uyumsuz bir köpek çıkıyor. Toplum hayatında, şehir hayatında gerçekten de can sıkan bir köpeğe dönüşebiliyor. O yüzden doğru sahip çok önemli. Bir de Dobermanlarla ilgili bir şehir efsanesi daha var. O da King Doberman. Böyle bir şey yok. Doberman'ın standartları belli. İşte boy ölçüsü belli, kilosu belli. Olması gereken vücut açıları belli. Bu vücut açılarına sahipse eğer o Doberman gerçekten de standartlara uygundur. Bu vücut açılarının dışındaysa, üstündeyse mesela King Doberman diye bir ayrım yok. Standart dışı olarak değerlendiriyoruz ve üretimine de asla izin verilmez bu tip yavruların ya da bu tip köpeklerin. O yüzden King Doberman ya da işte beyni büyüyen Doberman gibi bir söylenti yok. Şu günlerde bir de Euro Doberman, işte Amerikan Doberman gibi ayrımlar çıkmaya başladı. Gerçekten de Avrupa'da üretilen bir kanatlı var. Amerika'da üretilen bir kanatlı var. Kaba bir gözle baktığımız zaman ikisi arasında farklar görebiliyoruz. Fakat şu an Avrupa'daki üreticilerin bazıları ve Amerika'daki üreticilerin bazıları da bu iki kanatlını gen havuzunu genişletmek için kullanabiliyorlar. Kullanabilmelerinin sebebi de Doberman'ın oldukça bağdaşık bir ırk olması. Bağdaşık bir ırk olmasaydı gerçekten de işte Euro Doberman ya da Amerikan Doberman gibi bir ayrım olsaydı bu çiftleştirmeler bariz şekilde yanlış olacaktı. Fakat profesyonel üreticiler gerçekten de bu çiftleşmeleri gönül rahatlığıyla yapabiliyorlar. Çünkü dediğim gibi bağdaşık bir ırk. Yani Euro Doberman, Amerikan Doberman gibi bariz bir ayrım söz konusu değil. Dobermanlar hakkında anlatabileceğim yanlış bilinenler bunlar. Her köpeğin farklı bir hikayesi var. Her ırkın farklı bir hikayesi var. Bugün Zorba'nın hikayesini anlattık. Dobermanlar hakkında yanlış bilinenleri ya da doğru bildiklerimizi aktarmaya çalıştık. Bir başka videomuzda Malinois ırkını ve bu ırkın içinden IQ isimli köpeğimizi anlatacağız. IQ'nun hikayesi üzerinden Malinois'ları anlatacağız aslında. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.